Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel termos çantasının tarifini paylaşacağım. Kızlar benden termosları için çanta istemişlerdi. Böyle bir şey yapayım dedim. Yapmışken de tarifini paylaşmak istedim ikinciyi yaparken. Şimdi alt kısmında bu şekilde bir papatya kullandım. Kenarlarında fileler yaptım ve üzerine kelebekler kondurdum. Kelebekleri şimdi ilk denemelerimde, yani şunları yaparken direkt buraya sabitleyerek yaptım. Onu beğenmedim. Daha sonra şimdi şunları yaptım, en üst sıradakileri. Bunlar daha güzel durdu. Onu da paylaşacağım sizlerle. Termosunuzun ölçüsüne göre alt kısmındaki tabanı yaparsınız. Eğer tabii ki benimki böyle bir bardak büyüklüğünde falan. Bin kaç bu? 1.250 mi? 1.25'lik bir şeydi galiba, gramaj olarak. Tabii sizler kendi papatyanızı ördükten sonra suluğunuzun, normal mesela su şişesine de olur bu. Su şişesinin bir tık kalınlığına da olur. Su şişenize ya da işte termosunuzu ölçersiniz. Ona göre devam edersiniz fileleri yapmaya. Şimdi hemen papatya kısmından başlayalım. Şu şekilde 2,5 milimlik bir tığım var. Ortasını koyu sarı yapayım yine, değil mi? Evet, aynı ister. Şimdi birine farklı bir şey yaparsam kıyamet kopabilir. Şöyle parmağıma bir sihirli halka doladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Baş doladım ve ikili trabzanlar yapacağım. Sizin termosunuz bir tık büyükse isterseniz üçlü trabzan yapın. İkili trabzan yaptım. 1. Baş doladım yine. İkili trabzan. 2. İkili trabzan neydi? Baş doladım. Şöyle göstereyim. Baş doladım. Yuvamın içerisine ilmek aldım. İkisini birden çektim. Aldım. İkisini birden çektim. Baş doladım. Yuvamın içerisinden ilmeğimi aldım. Aldım ilmeğimi, ikisini birden, ikisini birden. Bu şekilde şu zincirle birlikte 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu halkamı çekiyorum. Şu zincirimin tepesine değil, onun yanındaki trabzanımın tepesine kaydırmamı yapacağım. Şimdi buralardan hafif bollaştırarak şöyle sıradaki yuvamın tepesine battım ve bir kaydırma yaptım. Sıradaki ikili trabzanımın tepesine battım. Alttan aldım ilmeğimi ve bunun içerisinden geçirdim. Bu şekilde üstte şeritler oluşturuyorum. Siz yapmaya da bilirsiniz. Orta kısmına biraz daha belki tokluk verir diye yaptım açıkçası. Bir de şekli de güzel durdu. Bu şekilde sıramın sonuna kadar şeritlerimi oluşturacağım. En son mesela şurası ya. Bu mesela yaptığım ilk kaydırma. Hemen kaydırmanın ortasına battım. Aldım. Bunu da arkada gizleyeceğim. Şu sihirli halkamın ortasını çekiştirelim. Şununla şunu bir düğüm atabilirsiniz. Düğüm attıktan sonra zaten yine yaprağınızı örerken bence içinde yürütün. Daha sağlam olacaktır. Hemen beyaz ipimi alıyorum. İp olarak katanya kullanıyorum. Katanyalar daha sert, tüylenmesi daha geç olan ipler. O yüzden katanya tercih ettim. Sizler de bence merserize karışımlı ipler kullanabilirsiniz. Evet, yine bir başlangıç zinciri çektim. Şimdi burada şeritlerim vardı. Hemen arkalarından, bakın şurası şeritim. Hemen arka yuvalarından yine ikili trabzanlarımın tepesinden, yani kaydırma yaptığım yerler değil, onun arkasındaki ikili trabzanlarımın tepelerine yine yapraklarımı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sizin termosunuz eğer büyükse mesela şu şekilde ben tuttum. Bunu ortaya koydum. 5 zincir çektiğimde yeterli oluyor gibi görünüyorsa gözüme, tamam dedim. Siz de ona göre ölçersiniz. 1, 2, 3, 4 tane dolama yaptım aynı yuvanın içerisine. İlk önce birini, sonra ikisini olmadı. 4 tane, 1, 2, 3, 4 tane dolama yaptım, baş doladım.
İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden. 5 kere de çektim galiba. Sayalım. Aynı yuvaya battım. 4 kez doladım. 3, 6 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Evet, 5 kere de çekmiş oldum. Şimdi tekrar 4 kere doluyorum. Sıradakine batıyorum bu sefer. İkisini birden 1, ikisini birden 2, ikisini birden 3, ikisini birden 4, ikisini birden 5 kere de çekmiş oldum. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekip hemen dip kısma kaydırmamı yapıyorum. Böylelikle buradaki bir yaprağım bitmiş oluyor. Hemen yan tarafa kaydırmamı yapıyorum. Sıradaki yaprağımı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. İsterseniz bunun genişliği size az geldi diyelim. Hemen bir tane buraya, bir tane de buraya, bir tane daha fazla batabilirsiniz. Hem bu şekilde belki papatyanız daha büyük olur. Daha büyük bir termosa uygun olacaktır. Şimdi aynı yuvanın içerisine ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden çektim. Beşli trabzan yaptım. Aynı yuvanın içerisine tekrar beşli trabzan. Bu zincirle birlikte aynı yuvanın içerisinde 1, 2, 3 yaprağımız olmuş oldu. 3 çıkıntı. Şimdi tekrar diğerine geçiyorum. Sıradakine. Buraya da beşli trabzan yapacağım. Yine beşli trabzan yapacağım. İki tane yaptım ya. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim ve aynı yuvaya kaydırma yapacağım. Şu üst tarafta geçtiğimiz şeritler bakın burada görünüyor. Bu şekilde daha güzel bir görüntü oluyor. O yüzden böyle yapmak istedim. Tabii şunu unuttuk içeride yürütmeyi. Şuradaki yaprakları yaparken de bu tarafa doğru bu ipleri yürütürsünüz. Şimdi sıradakine kaydırmanızı yapıyorsunuz ve tekrar aynı şekilde yapraklarınızı oluşturacaksınız. Toplamda 6 tane yaprağınız oluşması gerekiyor. Hemen bitirelim, görüşelim. Evet arkadaşlar, papatyamı bitirdim. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle termosumuzun alt kısmına tuttuğumuzda kenarlardan, tabii masanın üzerinde çok kamera yakın olduğu için görünmüyor olabilir. Bakın şöyle tuttuğumda benim için tam oluyor. Şimdi sizler de kendi termosunuzu ölçün. Eğer büyük oluyorsa zincirleri 4 zincir çekip dörtlü trabzan yapın. Eğer daha uzunsa biraz daha isterseniz tığınızla büyütebilirsiniz. Zincirinizi de artırabilirsiniz. Ben şimdi hemen yeşil ipimi alıyorum. Bir tane başlangıç zinciri çektim. Başlangıcımı hemen şu ortadaki 1-2 tane beşli trabzan var ya, onun tepesinden bir tanesine batıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne bunun tepesine, bir tane de bunun tepesine yaptım. Bunu şimdi içeride yürütemeyeceğim için zincirlerle birlikte zinciri çekerken içinde yürütmek istiyorum. Şöyle yapıyorum. Bir zincir, 2 zincir, 3 zincir, 4 zincir, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Bunu artık kesebilirim. Bu çıkmaz diye düşünüyorum. Hemen bakın burada ortadaki 2 tane var ya. Onun tepesine 2 tane sık iğne yapacaksınız. Bir tanesini buna, bir tanesini de buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra sıradakine. Hangileri? Şu ikisi. 2 tane sağda, 2 tane solda kalacak. Ortadaki ikilinin tepesine bir buraya sık iğne, bir de buraya sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen bir tane buraya, bir tane de buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane buraya sık iğne. Bir tane buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın ortaya. Bir buraya, bir tane de buraya. Şimdi burada
Üst sıraya geçiş yapacağımız için daha güzel bir görüntü olması açısından 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 kez doluyorum. Hemen sık iğnemin, birinci sık iğnemin tepesine battım. İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden. Beşli trabzan yapmış oldum, tamam mı? Şimdi bunların zaten orta kısımlarından batacağımız için hemen ortaya gelmiş oldum. Şimdi ikinci sıramın ortasındaymışım gibi düşünün. Hemen 10 tane zincir. Ne yapıyorum? Sıradakine sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir. Hemen sıradakine ikinciyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üçüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beşinci. Beşinciyi yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Sıramın sonuna geliyorum. Ne yapmamız gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 yapıyoruz. 4 kez, 3, 4 kez baş doluyorum. Hemen buraya. İkisini birden birinci, ikisini birden ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Beşli trabzan. Bu şekilde böyle kaymış olacak. Yukarıya doğru çıkmış olacaksınız. Yani örneğimiz bu aslında file kısmında göstermek istediğim. Şimdi size sap kısmını göstermem gerekiyor. Bir sıra daha yapalım birlikte. Sonradan da bu örnek üzerinden sap göstereyim. İstediğiniz uzunlukta yapıp birleştirin. Şimdi videonun sonuna kadar birlikte devam etmeyelim. Şimdi bayağı bir sıra örmem gerekiyor çünkü. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örneğin saymadınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıra sonlarını zaten direkt görebiliyorsunuz, anlayabilirsiniz. Hemen göstereceğim. Şuradayım. Acaba dedim sıranın sonunda mıyım? Baktım hayır. Yani güzelce bir şekilde 10 zincir çekilmiş. O zaman burası değil. Baktım sıradakine. Tamam bak burada 5 zincir var. Sıranın sonu. O zaman 3, 4, 5 tane çekiyorum yine. 4 kez baş doluyorum. Hemen buraya batıyorum ki sıramı burada bitirmiş oluyorum. Buraya da beşli trabzan yapıyorum. Tamam mı? Bu şekilde termosumuz direkt içerisine oturacak. Bakın böyle. Şöyle. Çok güzel oluyor. Şimdi sıranın sonuna kadar, yani siz tabii ki termosunuzun boyuna göre, suluğunuzun boyuna göre uzatmalarınızı yapacaksınız. Şimdi şu kısmı ben size göstereyim hemen. Bu da çok kolay. Örneğin buradasınız. Hemen bitti modeliniz. Yani sıranız bitti. Bir tane zincir çekin arkadaşlar. Baş dolayın. Hemen buraya. 1 baş doladım. 2 baş doladım. 3. Hepsini birden çektim. Sabitledim. Bir zincir çektim. Baş doladım. Bakın şuraya batacaksınız şimdi. 1 baş doladım. 2 baş doladım. 3. 3 tane yeterli oluyor. Hepsini birden çekip sabitledim. Bir zincir çektim. Baş doladım. Hemen şunun tepesine. 1 baş doladım. 2 baş doladım. 3. Çektim hepsini. Sabitledim tek seferde. Bir zincir çektim. Bu şekilde bir görüntünüz olacak. 2 3 tane yeterli. Hepsini birden çektim ve zincirle sabitleyip bir zincir daha çektim üst sıraya geçebilmek için. Bu şekilde kızlar. Yani hangi boyda isterseniz o şekilde, yani ben kızların omuzlarına göre ölçtüm. Ona göre yaptım. İsterseniz videonun sonunda, ben şimdi yanımda bir mezura yok. Mezuramı getirdikten sonra sizlere bir de ölçü yazarım açıklama kısmına. Şimdi hemen bir tane kelebek yapalım. Kelebekleri arkadaşlar bakın bunu şunla yaptım. Çok salaş ve kaba durdu. Bence olmadı. Sonra bunları yaptım. Bunları da direkt örgünün üzerine, daha hani ayrıca örmeden direkt örerek, üzerinde örerek sabitledim. Bu sefer de burası açık oldu. Bence bu da güzel değil. Şunu göstereyim size. Bakın şu sarı mesela. Sarıyı öyle yaptım. Mesela şuraya bir ne yapalım? Somon rengi yapalım.
Hazır etiket geldi. Dur göstereyim size neymiş somon. 500. Doğruysa. İnşallah doğrudur. Evet, hemen kelebeğimi de göstereyim. Zaten istediğiniz aralıklarla. Şimdi burada 6 tane filemiz var ya. Ne yaptım ben? Buraya bir tane yerleştirdim. Şuraya mesela bir tane yerleştirdim. Hemen yanındakini boş bırakıp diğerine bir tane daha kelebek kondurdum. Sonra hemen kelebek kondurduğum yerin üstünü atladım. Hemen çaprazına şöyle 1, 2 sağa doğru. Bakın buraya yerleştirmiştim. Hemen sağa doğru 1, sağa doğru 2. Sonra buraya yerleştirip karşısına atlayıp hemen karşısına. Her sırada 3 tane. Burada da 3 tane. Burada da 3 tane. Burada da 3 tane var. Fakat böyle kayıyor. Hani biri ya ikisi şöyleyken arada boşluğu var ya onun üzerine bir tane daha. Bakın. Şunların ikisi yan yanalar. Aralarında bu var. Bunun üzerine de kelebeğimi yerleştirdim. Yani bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan olsun diye böyle yaptım. Şimdi hemen parmağımda kelebeğimi yapacağım. Parmağıma sihirli halka doladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 kez başladım. Tığımda kaç ilmeğim var? 4. İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden çektim. Üçlü trabzan yaptım. Yine 2 kez doladım. İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden çektim. Ve 3 tane de zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. Halkamın içerisine. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3 kez baş doladım. İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden dörtlü trabzan yaptım. Bundan toplamda 3 tane yapacağım. İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden çektim. İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden çektim. 1, 2, 3, 4. Bakın 3 tane dörtlü trabzan yaptım zincirim haricinde. Şimdi 4 zincir çektim ve buraya kaydırma yaptım. Kelebeğimin üst yaprağında toplam 5 tane olmuş oldu. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 3 kez baş doluyorum. Buraya şimdi 3 tane dörtlü trabzan yapacaksınız. 3 kez baş doluyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. 3 tane. Dört zincir çekiyorum. Oldu mu 4? Oldu. Ve yuvamın içerisine kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 kez baş doladım. İkisini birden, ikisini birden, ikisini birden çektim. 2 kez baş doladım. Aynı yuvanın içerisine yine ikisini birden, ikisini birden, ikisini birden. Şimdi zincir çekmiştim. 2 tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve ortaya kaydırma yaptım. Mutlaka bir zincir çekin. Uzunca bir ip kestim. Sihirli halkamı kapattım. El ütüsü yaptım kelebeğime güzel görünsün. Şu uzun olan hangisi? Şu. Onu üste taşıdım. Şuraya ipimi. Şimdi kelebeğimi sabitleyeceğim. Somonun üstüne somon gelmesin. Şöyle çevireyim. Mesela. Şimdi demiştim ya. Burada kelebeğim var. Sağa doğru bir ikinciye. Sağa doğru bir ikinciye kelebeklerimi yerleştirmişim. Hemen üste geçeceğim zaman da kelebeğimin üstüne bir tane bırakıyorum. Hemen üstüne. Şimdi buraya sabitlerken de şurada bakın. Görünüyordur inşallah. Şu yuvamın üstünden. Şuradan üstteki ipimi alıyorum. Arkaya. Bunun da hemen altından. Ya da isterseniz şu arasından. Yani sizin için nasıl güzel olursa, nasıl kolay olursa öyle yapınız. Buraya. Bunların ikisini de almış oldunuz. Burada düğümleyeceksiniz. İlk önce bir düğüm atın. Bir tane daha atın. Daha sonra üçüncüyü bir tane böyle çevirin. Sonra etrafında bir tane daha çevirin. Çift dolama yapıp ondan sonra iyice sıkıştırın. Yani böyle oynamadığından emin olun yani ipinizi. Sonra hafif paylı bir şekilde şöyle şu kadar paylı kesebilirsiniz. Şöyle bir de simli ipim var benim elimde. Ben bununla şey yapayım dedim. Şöyle tomurcukmuş gibi gold bir süs olsun. İsterseniz elinizde tomurcuğunuz varsa tomurcuk da bağlayabilirsiniz. Ama çıkar mı çıkmaz mı? Ya da ucundaki
O şeyler ne deniyor ona? Beyaz beyaz şeyler var ya tomurcukların. Onlar kırılır mı bilmiyorum. Şimdi bunu da altından dolayıp direkt bir düğüm atıyorum. Yine aynı şekilde bir tane daha düğüm atacağım ki oynamasın yerinden diye. Şimdi bu mat bir ip olduğu için düğümde bayağı şey oluyor, güzel sabitleniyor. Ama ben yine de aynı kelebekte olduğu gibi 2 kez dolama yapıp 3. düğümümü de atacağım. Ve bunu böyle yukarı çekiştireceğim. Hafif paylı. Bakın bu şekilde. Ya ben bunun görüntüsünü daha çok sevdim. Şimdi hemen termosumuzu giydirelim. Şunu istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra buraya sabitleyip şey yapacaksınız. İpinizi gizleyeceksiniz. O kadar. Orada da başka bir şey yok zaten. Ay, çok güzel oldu gerçekten ya. Ben çok sevdim. Bakın. Ben şimdi kalan yerlere de kelebeklerini bunların yapayım. Bir de video çekeyim. Ne diyorsunuz? Evet, beni izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma üye değilseniz üye olmanızı beklerim. Bu video herkese açık olarak paylaşılacak. Umarım güzel yerlere ulaşır. Kanalıma ücretli bir şekilde üye olmak için birçok tarifim var. 50'ye yakın Gold üyelere özel, 20 tane de gümüş üyelere özel tarifim var. Onlara da ulaşmak isterseniz üye olabilirsiniz. Gümüş üyelik 75 TL'dir, Gold üyelik de 100 TL. Ve birçok tarife ulaşıyorsunuz. Ben fiyatının ideal olduğunu düşünüyorum. Umarım herkese faydalı olur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kalp kalp kalp.